Cleveland balon faciası. 1986 yılında Cleveland'da bir anda 1,5 milyon balon havaya salındı. Fakat işler pek de iyi gitmedi. Kutlama faciaya dönüştü. 1970'lerde Ohio'da yer alan Cleveland şaka gibi bir yerdi. Fakat 1986'ya kadar şehirde bir gelişim sağlandı ve Clevelandlılar bunu tarihin en büyük eş zamanlı balon salınımıyla kutlamak istediler. Bu bir rekor olacaktı. 2500 gönüllü 1,5 milyon balonu şişirdi. Tasarımcılar tüm bu balonları bir arada tutmak için dev bir yapı inşa ettiler. Yapının tepesine de balonların uçmasını engellemesi için dev bir file geçirdiler. Biyolojik olarak parçalanabilen latekslerden yapılan bu balonlar şehrin en uzun yapısı Terminal Kulesi'ni geçip Erie Gölü'ne doğru yol alması gerekiyordu. Orada patlayıp yok olacaklardı. Fakat hava şartları bu oyunu bozdu. Bir önceki gece rüzgar saatte 100 kilometre hıza erişmişti. Kutlamanın yapılacağı günün öğleninde de hava pek iyi değildi. Balonların havaya salınmasının hemen ardından balonlara bir yağmur fırtınası vurdu. Fırtına balonların yönünü değiştirdi. Göle gidecek olan balonlar bir anda şehrin içerisine doğru yol almaya başladılar. Cleveland Havalimanı bile piste düşen balonları temizlemek için 30 dakikalığına uçuşları durdurdu. Balonlar Ohio'nun en kuzeyine kadar gitti, hatta Erie Gölü'nün Kanada sınırına bile ulaştı. Balonlar bir çiftçinin Arap atlarını ürküttü, atlara hatta kalıcı olarak hasarlar verdi. Çiftçi dava açtı ve davayı kazandı. 2 kişi de balon skandalından dolayı hayatını kaybetti. 27 Eylül'de 2 balıkçı hakkında kayıp bildirimi yapıldı fakat sahil güvenlik balıkçıları arayamadı. Çünkü gölün üstü komple balondu. Cleveland bir yerde amacına ulaştı. Rekoru gerçekten kırdı. Guinness bu faciayı dünyanın en büyük eş zamanlı balon salınım rekoru olarak kayda aldı. Bu rekor bir daha kırılamadı çünkü bu olaydan sonra çevresel önlemlerden dolayı büyük balon salınımları yasaklandı. Exxon Valdez çevre felaketi. Exxon Valdez çevre felaketi, Mart 1989'dan bugüne kadar insan eliyle gerçekleşmiş en büyük çevre felaketlerinden biri. Felakette Exxon Valdez isimli petrol tankerinden resmi verilere göre 10,8 milyon galon petrol denize akmıştır. Bölgedeki doğal yaşam bundan yoğun şekilde etkilenmiş, deniz kuşlarından katil balinalara kadar bölgede yaşayan birçok türden hayvan ölmüştür. Temizleme çalışmaları gerek bölgenin konumu, gerekse bu çapta bir kazanın daha önce yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili olmamıştır. Macaristan'da Kızılzehir. Macaristan'ın Aşka şehrinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasına meydana gelen çevre felaketi, yaklaşık 1 milyon ton zehirli atığı çevreye yaymış ve birçok yerleşim bölgesinde selle birlikte büyük bir çevre felaketine neden olmuştur. Avrupa'nın ortasında şimdiye dek 7 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına, çevrede bulunan hayvanların ve bitkilerin telefine neden olan bu atığın en önemli sonucu, tam bir ekolojik yıkım olarak onlarca yıl etkilerinin devam edecek olmasıdır. Kızıl çamur diye adlandırılan zehirli sıvı atık, alüminyum üretiminde kullanılan boksitin rafinerisi sonucunda tepkime yan ürünü olarak çıkmaktadır. Çok yoğun biçimde kaustik alkali, kurşun ve kısmen radyoaktif maddeler içeren bu sıvı doğrudan ciltle temasta ağır alkali yanıklarına neden olur. Kuruduktan sonra tozlarının solunması ise akciğer kanserine neden olur. Amerika Birleşik Devletleri Montana'da bakır madenleri. Kasım 1995'te göçmen bir kaz sürüsü Montana'daki Berkeley çukuruna geldi. Yakınındaki bakır madeni nedeniyle 40 milyar varil asitli su ve ağır metalleriyle dolu olan bu çukur kenarında birkaç gün geçiren ve sis nedeniyle bölgeden ayrılamayan 342 kuş ölü bulundu. Montana eyaletinde yapılan açıklamada göl suyundan içen kuşların yemek borusunun paslandığı belirtildi. Kuveyt petrol yangınları. Kuveyt petrol yangınları, Körfez Savaşı esnasında Kuveyt'i işgal eden Irak askeri birliklerinin koalisyon güçleri tarafından püskürtülmesi sonucunda Kuveyt'ten çekilirken ülkedeki 700'ün üzerinde petrol kuyusunu ateşe vermesi olayıdır. Yangınlar 1991'in Ocak ile Şubat aylarında başlarken son yangın ancak Kasım 1991'de söndürülebilmiştir.
Yangınlar sonucunda oluşan duman, Basra Körfezi ve çevresindeki hava tabakasını kapladı. Sonrasında ise atmosferin alt kısımlarında esen rüzgarların etkisiyle Arap Yarımadası'nın doğu kısımlarına sürüklenen dumanlar, Suudi Arabistan'ın Zahran ve Riyad gibi şehirleriyle Bahreyn'de etkili olarak havanın dumanla kaplanmasına sebep oldu. Seveso felaketi. Seveso felaketi 10 Temmuz 1976'da İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alan küçük bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen bir endüstriyel kazadır. Triklorofenol üretmek için diğer rakip şirketlere göre daha tehlikeli bir reaksiyon kullanımı ve reaktörün yeterince soğumadan bırakılmasına olanak sağlayan tehlikeli işletim uygulamaları kazanın nedenleri arasındadır. Reaktör içerisinde yalnızca 20 kilogram kadar dioksin olduğu tahmin edilmekte. Fabrika yetkilileri kazayı hemen bildirmediğinden tedbir alınamamıştır. 736 kişide dioksine bağlı yanık, 36 bin kişide ise etkilenme tespit edilmiştir. 80 bin hayvan telef olmuş ve bu bölgedeki tüm tarım ürünleri imha edilmiştir. Minamata hastalığı. Minamata, Güney Japonya'da bulunan eski bir balıkçı köyü. 1908 yılından beri sanayileşmenin başlamasıyla köy nüfusunun önemli bölümü Jiso şirketinin çalışanları olmuş. Asetaldehidin kimyasal tepkimesinde ise önce manganez kullanılırken 1952 yılından itibaren metil civa kullanılmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçları neticesinde yeniden sanayileşebilmek için Jiso şirketinin önemli katkıları olmuştur. Bu şirket ülkenin PVC üretimine ham madde olan asetaldehit üretiminin 1/4'ten fazlasından sorumluydu. Bölgeye refah getirmişti ve Minamata'nın vergi gelirinin yarısını ve istihdamın %60'ını Jiso sağlıyordu. Arta kalan nüfus ise balıkçılık ve midyecilik gibi daha geleneksel işlerle geçimini sağlıyordu. Jiso fabrikasının atık suları ise Minamata koyuna akıtılıyordu. O güne kadar kimyasal atıkların insanlara ve besin zincirine olan etkileri pek bilinmiyordu. 1956 yılında 5 yaşındaki bir kızın ve daha sonra kız kardeşinin geçirdiği nörolojik belirtiler metil civa zehirlenmesindendi. Metil civa, Minamata hastalığının resmi nedeni olarak kabul edilmemiş ve şirket atık sularını Minamata nehrine akıtmaya devam etmiştir. Metil civayı süzdüğünü iddia ettikleri bir de filtre uygulamışlardır. Ancak 1950'lerin ortalarından beri yeni doğan nüfusunda serebral palsi ve gebelerde düşük oranları giderek artma eğiliminde olmuştur. Jiso şirketi hastanesinin başhekimi ise kediler üzerinde yapmış olduğu bir deneyde bir kedide metilcivaya bağlı nörolojik sorunlar gözlemiş olsa da şirketin yöneticileri bu deneyi iptal etmişlerdir. Başhekim ise elde ettiği bu bilgileri ölümünden kısa bir süre öncesine kadar işverenine sadakatinden dolayı kamuoyu ile paylaşmamıştır. 1961 ve 1962 yıllarında ise iki kızın ölümü dikkat çekici olmuştur. Yapılan otopside doğuştan olan Minamata hastalığı tanısı konulmuştur. Artık metil civanın anne karnında eşten bebeğe geçebileceği anlaşılmıştır. Minamata hastalığı, Japonya'nın Minamata koyunda ortaya çıkan balık ve kabukluların yenmesiyle oluşan bir tür civa zehirlenmesidir. Kedilerde, kanatlılarda ve insanlarda iştah azalması, zayıflama, körlük, durgunluk, halsizlik ve eşgüdüm bozukluğu ile etkisini göstermektedir. Bölgede civa atıklarının denize dökülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suda bulunan planktonlar bu atıkları soğurmuş ve önce bu planktonlarla beslenen balıkları, ardından balıkları yiyen canlıları etkilemiştir. Three Mile Adası kazası. Three Mile Island nükleer santrali, Harrisburg, Pensilvanya, ABD bölgesinin yakınlarında bulunan ve 2 basınçlı su reaktörüne sahip bir nükleer santraldir. Kaza 2. ünitede 28 Mart 1979 yılında reaktör güç ile çalışırken saat 4'te meydana gelmiştir. İkincil çevrimde gerçekleşen öneme az bir arıza sonucu ilk çevrimin soğutucusunda sıcaklığın yükselmesine sebep olmuştur. Bu durumda reaktör otomatik olarak kapatılmıştır. Bu noktada basınç düşürme vanasının kapanmaması ilk çevrimde bulunan soğutucunun kaybına ve bozulma ısısının uzaklaştırılamamasına sebep olmuştur. Çekirdek bu olay sonucu önemli derecede zarar görmüştür. Operatörler reaktörün bu planlanmamış kapanmasını iyi teşhis edememiş ve uygun bir şekilde tepki verememiştir.
Eksik kontrol odası araçları ve yetersiz acil durum müdahale eğitimi kazanın temel sebepleri olarak görülmekte. Reaktörün kapatılmasından saniyeler sonra basınç düşürme vanası açılmış ve 10 saniye sonra kapanması beklenmiştir. Ancak vana açık kalmış, ilk çevrimdeki soğutucu suyun reaktör soğutucu atık tankına dolmasına sebep olmuştur. Operatörler vananın kapandığına inanmışlardır çünkü vananın o anki durumunu gösteren bir alet yoktur. Soğutucu kaybı sonucu yüksek basınçlı pompalar reaktör sistemine su basmaya başlamıştır. Su ve buharın basınç düşürme vanasından kaçması sonucu soğutma suyu basınçlayıcı birimine dolarak burada su seviyesinin yükselmesine sebep olmuştur. Operatörlerin aldığı eğitimde öğretildiği üzere operatörler basınçlayıcı su seviyesindeki artış üzerine yedek su akışını azaltmışlardır. Birinci çevrimde gerçekleşen su azalması sonucu buhar oluşumu artmış ve buhar su karışımının pompalanması reaktörün ana pompalarının şiddetli bir şekilde titreşmesine sebep olmuştur. Operatörler şiddetli titremelerin pompalara zarar verme ihtimali üzerine pompaları kapatmıştır. Soğutucu kaynamayı sürdürdükçe yakıt çubuklarının su ile teması kesilmiş ve aşırı derecede ısınmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda yakıt çubukları zarar görmüş ve radyoaktif maddeler soğutucu suyuna karışmaya başlamıştır. Daha sonra basınç düşürme vanası kapatılmış ve soğutucu kaybı engellenmiştir. Sabah boyunca operatörler içerideki buharın yoğunlaşması için sisteme daha çok su eklemişlerdir. Öğleden sonraki zaman diliminde operatörler basıncı azaltıp düşük basınçlı soğutma sisteminin devreye girmesini ve acil durum su sisteminin sisteme girmesi için uğraşmışlardır. Akşam saatlerinde operatörler basıncı artırmak ve buhar baloncuklarını sönümlemek amacıyla yüksek basınç su enjeksiyon sistemini devreye almışlardır. 28 Mart akşamı reaktör pompaları devreye girerek reaktörün soğutma sistemi tekrar çalışmaya başlamıştır. Küresel iklim krizi. Küresel ısınmaya bağlı iklimde meydana gelen değişiklikler yalnızca belirtilen sonuçları meydana getirmiyor. Gerçekleşen değişim esas olarak doğal olayların şiddetinin ve sıklığının artmasına sebep oluyor. Daha açık bir ifadeyle aşırı sıcaklıklar, aşırı yağışlar ve şiddetli kasırga ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları, kuraklık, yangın, sel ve benzeri afetlerin sıklık ve şiddetinin artmasına neden oluyor. Örneğin 2017 yılında Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen Harvey kasırgası, can kayıpları, binlerce evde meydana gelen hasarlar, yıkımlar ve milyarlarca dolar zarar ile ülke tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçti. Aynı yıl Porto Rico'da meydana gelen Maria kasırgası da kasırga anındaki ölümler ve daha sonra kasırga nedenli yaralanma ve hastalıklar dolayısıyla ihtiyaç duyulan ilaçlara ulaşılamamasını yol açtığı can kayıpları ile şiddetli felaketler arasında yerini aldı. Buradaki en dikkat çekici nokta şiddetli kasırga ve yağışlarla meydana gelen afetlerden altyapı sorunları olan yerleşim alanı olarak sele eğilimli bölgelerde ikamet eden yoksul kesimlerin daha çok etkilenmesi oldu. Küresel ısınma ve iklimsel değişiklikler, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık, seller ve yeni salgın hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılım hızlarının artması gibi pek çok sorunun neden oluyor. Belirtilen çeşitli sorunlar bireyler için geçim sorunları, kullanılabilir suya az erişim, sağlık sorunları, yoksulluk, gıda güvensizliği ve göç artışı gibi sosyal gerginliklere neden olacak diğer sorunları tetikliyor. Nihai olarak ise şiddet ve çatışmalara dahi zemin hazırlayacak güvenlik sorunları meydana geliyor. Üstelik bu olumsuz etkilerin gerçekleşme dereceleri bireylerin, bölgelerin ve ülkelerin geçim ve kalkınmışlık düzeylerine göre değişmekte. İklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarında hem tarihi olarak hem de günümüzde sorumluluğu hiç bulunmayan ya da çok az olan yoksul kesimler, ülke bazında düşünüldüğünde de az gelişmiş ülkeler, çeşitli altyapı eksiklikleri ve genel olarak yeni şartlara adaptasyon konusundaki yetersizlikleriyle sürece karşı savunmasızlar. Daha da ötesinde insan haricindeki diğer türler de neden olmadıkları bir sorun karşısında kayıplar yaşıyorlar. Avustralya'da aylarca süren orman yangınları. Haziran 2019'da başlayarak 240 gün süren ve Avustralya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan ülke tarihindeki en büyük orman yangını yaşandı.
Yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsayan, ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusundan başlayan orman yangınlarında 2500'den fazla bina kullanılmaz hale gelmiş, 28 kişinin ve 1 milyardan fazla hayvanın ölümüne neden olmuştur. Yangınların Avustralya ada ülkesi genelinde artan yüksek sıcak hava ve aylarca süren kuraklık yüzünden çıktığı düşünülmekte. Yangınlar ülkenin en büyük şehri Sydney'in yakınlarına kadar yayılmıştır. Yangınlar sonrası Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiği dile getirilmiş, yaklaşık 2000 evin kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda kasabada elektrik ve internet bağlantısı olmadığı bildirilmiştir. Avustralya Sigorta Kurumu ise zararın 700 milyon Avustralya dolarını aştığını açıklamıştır. Bunlar sonu gelmeyen çevre felaketleri listesi. Çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı akıl almaz sorunlardan en önemlisi ise sağlık problemleri. Temiz bir çevrede yaşamak demek, sağlıklı bireyler yetişmesi demek. Hepimiz çevre bilinci sahibi olduğumuzda her yer cennete dönüşecek. Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle.